Biyolojik silahlar, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalığa ya da ölüme sebep olmak için kasten çevreye yayılmasının sağlanmasıdır. Bu biyolojik maddeler doğada mevcut olup, hastalık yapma kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini arttırmak üzere değişikliğe uğratılabilmektedir. Tespit edilmeleri son derece zor olduğundan ve hastalığa sebep olmaları zaman aldığından günümüzde teröristler tarafından tercih edilmektedir. Biyolojik silahların tarihçesi. Biyolojik maddelerin devletler ve insanlar tarafından silah olarak kullanılmasının uzun bir tarihi vardır. Biyolojik silah kullanımına ilişkin ilk örnekler, Kartacalı General Hannibal'ın Bergamalı düşman gemilerini alt etmek için yılan zehri kullandığı M.Ö. 190 yıllarına kadar tarihlendirilmektedir. Biyolojik silah kullanımının tarihçesine ilişkin birçok kaynakta 1346 yılında Kefe kuşatmasında Tatarların salgını oluşturmak için vebadan ölmüş insan cesetlerini mancınıkla şehrin içine attıkları geçmektedir. Günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan ve Feodosya olarak bilinen Kefe şehrinde o zamanlar bir veba salgını ortaya çıkmıştır. Bu salgın bazı tarihçiler tarafından Tatarların saldırılarıyla ilişkilendirilmektedir. Biyolojik silah kullanımına ilişkin tarihsel kayıtlarda geçen bir diğer örnek, 1756-1763 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında yapılan 7 yıl savaşlarında çiçek virüsünün kullanımıdır. İngilizler çiçek virüsü bulaştırılmış battaniyeleri Kızılderililere dağıtarak bir salgın oluşturmuş ve bu şekilde Kızılderili kabilelerinin İngiliz yerleşimcilere karşı mücadele etmelerini engellemiştir. Bu metot Amerikan İç Savaşı'nda da kullanılmıştır. Konfederasyonu destekleme amacıyla çiçek ve sarı hummağa bulaştırılmış elbiseler birlik kuvvetlerine satılmıştır. Tarihte biyolojik silahların kullanımı artarak devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar, müttefiklerinin at ve sığırlarına gizlice şarbon ve roam hastalıklarını bulaştırmıştır. Almanların Ruslara karşı 1915 yılında veba kullandıklarına ve İtalya'ya karşı kolera kullanma girişiminde bulunduklarına dair raporlar da mevcuttur. 1932 ve 1945 yıllar arasında Japonya, 731. birim adı verilen biriminde biyolojik silah araştırmaları gerçekleştirmiş ve üzerinde araştırma yaptığı 10.000'in üstünde savaş esirinin şarbon, menenjit, kolera ve vebadan ölmesine sebep olmuştur. Japonya deneylerine Çin halkına karşı kullandığı biyolojik silahlarla devam etmiş ve en az 11 Çin şehrine yaptığı biyolojik saldırılarla tifo, kolera ve veba salgınları oluşturarak on binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Saldırılar, suların ve gıda kaynaklarının biyolojik silahlarla kirletilmesi, bakteri içerikli bomba atılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Mançurya bölgesinde Japonlar tarafından kullanılmış metotlardan biri de veba mikrobu taşıyan pirelerle dolu pirincin uçaklardan atılmasıyla olmuştur. Bu pirinci yiyen fareler veba mikrobunu taşır hale gelmiştir. Böylece hastalığın insanlar üzerinde geniş bir coğrafya boyunca yayılması için gerekli koşullar oluşturulmuştur. Milletler Cemiyeti, Japonya'nın Mançurya'da gerçekleştirdiği bu faaliyetleri araştırmak için bölgeye bir heyet gönderdiği zaman Japon askerleri heyetin yiyeceklerine kolera bulaştırma girişiminde bulunmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya, biyolojik savaş programına son vermiş ve tüm biyolojik silah tesislerini imha etmiştir. 1982 yılında Japonya hükümeti tarafından yayınlanan raporda, biyolojik savaş ile ilgili deneylerin olağanüstü savaş zamanında meydana geldiği ve insanlık açısından üzgün olduklarını belirtmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nı ve Japonya'nın biyolojik savaş programlarını takiben Amerika Birleşik Devletleri de kendi biyolojik silah programını başlatmıştır. Programda ilk olarak tahıl ürünlerine karşı kullanılacak bitki yok edici biyolojik silahlar üzerinde çalışılmıştır. ABD tarafından insanlara karşı kullanılmak üzere silaha dönüştürülmüş ilk madde, hayvanlara da bulaşan Brucella bakterisi olmuştur. Amerikan ordusu tarafından silahlaştırılan ve stoklanan diğer maddeler, antraks, botulizm, tularemi ve Q ateşi olmuştur. Toplumlar ve hükümetlerin biyolojik silah kullanımlarına karşı gösterdikleri tepkiler, uluslararası bir anlaşmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1972 yılında
genelde biyolojik silahlar anlaşması olarak adlandırılan bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretimi, depolanması ve imhasına dair anlaşma 79 ülke tarafından imzalanarak 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün 170'ten fazla ülkenin taraf olduğu bu anlaşma, biyolojik silahların saldırı amaçlı geliştirilmesi, üretilmesi, stoklanması, temin edilmesi ve kullanılmasını yasaklamaktadır. Ancak bu anlaşmaya rağmen dünyamızda biyolojik silahların kullanımı devam etmiştir. Yakın tarihte biyolojik silah kullanımı. Sovyetler Birliği de bu anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen şarbon ve çiçek virüsü gibi biyolojik silahları üreterek ve stoklayarak geniş bir biyolojik silah programı yürütmeye devam etmiştir. Programın eski başkan yardımcısı, Rus ordusunun çiçek virüsü taşıyan bombalar ve kıtalar arası balistik füzeler ürettiğini bildirmiştir. 1979 yılında Sverdlovsk askeri üssünde çalışan Sovyet teknisyenler, kritik hava filtrelerini çalıştırmada başarısızlığa düşünce yaklaşık 1 gramlık şarbon sporu kazara havaya karışarak etrafa yayılmış ve 68 kişinin ölümüne, yaklaşık 100 hektarlık bir alanın yerleşime kapanmasına sebep olmuştur. Bu olay da biyolojik silahlarla çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermiştir. 1990'larda dini bir terörist örgütü, Tokyo'da şarbon ve botulizm saldırıları yapma girişiminde bulunmuş fakat başarılı olamamıştır. 1995 yılında bu örgüt, Tokyo metrosunda sarin gazı ile gerçekleştirdiği saldırıda 5000 kişinin etkilenmesine, 1000 kişinin hastaneye kaldırılmasına, 19 kişinin de ölmesine sebep olmuştur. Bu saldırı en kötü şöhretli terörist saldırılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu örnek biyolojik saldırıların tespit edilmesinin güçlüğünü ve denetleme metotlarının bu tür olayların sebebini belirlemedeki yetersizliğini göstermektedir. 11 Eylül saldırılarını takip eden haftalarda değişik kurumlara gönderilen postaların ise şarbon içerdiği tespit edilmiş ve bu olaylar toplamda 22 kişinin zehirlenmesine ve 5 kişinin de ölümüne sebep olmuştur. Biyoterörizm günümüzde giderek büyüyen bir tehdittir. Bugün 17 ülkenin aktif olarak yürüttüğü biyolojik silah programı olduğu düşünülmektedir. Bir saldırıyı önceden tahmin etmek ve engellemek çok zordur. Bu yüzden olası bir saldırıya hazırlıklı olmak ve saldırı gerçekleştirdiğinde alınması gereken kişisel tedbirleri bilmek çok önemlidir. Biyolojik silahların yayılma yolları. Biyolojik silahların yayılmaları, havaya püskürtülmeleri, insanlara hastalığı taşıyan hayvanların bulaştırması ya da su ve gıdaların biyolojik maddelerle kirletilmesiyle sağlanabilir. Su ve gıdaların kirletilmesi. Bazı hastalık yapıcı organizmalar ve zehirler su ve gıda kaynaklarına bulaştırılabilmektedir. Birçok biyolojik canlı yemeklerin pişirilmesi ve suların kaynatılmasıyla öldürülebilmekte, zehirler ise etkisiz hale getirilebilmektedir. İnsandan insana bulaşma. Biyolojik silahtan etkilenen insanlar hastalığı diğer sağlıklı insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın belirli bir kuluçka süresi olduğundan belirtilerin ortaya çıkması için günler, bazen haftalar gerekmektedir. Bu yüzden hastalık bulaşan insanların hastalığı yaymaları ile etkilenen insan sayısını artırmaları söz konusu olabilmektedir. Çiçek hastalığı virüsü gibi bazı biyolojik silahlar insandan insana bulaşabilirken şarbon gibileri bulaşamaz. Hayvanların kullanımı ile yayılma. Bazı hastalıkların yayılması için pire, fare, sinek, sivrisinek ve besi hayvanları kullanılmaktadır. Biyolojik silahların sınıflandırılması. Bir saldırıda kullanılabilecek biyolojik silahlar, bakteriler, virüsler ve zehirler olmak üzere 3 temel gruba ayrılabilir. Bakteriler. Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalardır. Yeryüzünde ortaya çıkmış ilk yaşam formları arasındadır ve günümüzde toprak, hava, deniz, okyanus, asitli sıcak su kaynakları, radyoaktif atıklar, yer kabuğunun derinlikleri gibi birçok farklı ortamda mevcuttur. Besin döngüsünde çok önemli role sahip olan bakteriler gibi bazı bakteriler yararlı, bazısı zararsız, bazıları da kolera, şarbon, veba gibi hastalıklara sebep olan hastalık yapıcı zararlı bakterilerdir. Biyolojik saldırıda kullanılma potansiyeline sahip bakterilerin neden oldukları hastalıklar şunlardır: şarbon, veba, kolera, tularemi, Q ateşi, tifüs,
bağırsak enfeksiyonu ve dizenteri. Bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaktadır. Virüsler, canlı hücreler dışında çoğalamayan, sadece protein ve genetik malzemelerden oluşan çok küçük parçacıklardır. Canlılığın bütün özelliklerini taşımadıkları için bazı bilim insanlarınca cansız sayılan bu varlıklar bitkilere, hayvanlara, mantarlara ya da bakterilere bulaşarak çoğalırlar. Virüsler, AIDS, grip, su çiçeği, kuduz gibi insanlarda birçok hastalığa sebep olurlar. Antibiyotikten etkilenmedikleri için virüslerin neden olduğu hastalıklarının tedavisi zordur. Bu hastalıklardan korunmanın en iyi yolu bağışıklık kazanmak için aşılanmadır. Biyolojik saldırılarda kullanma potansiyeline sahip virüslerin yol açtığı hastalıklar şunlardır: çiçek hastalığı, Ebola, Lassa, Kırım, Kongo kanamalı ateşi ve sarı humma. Biyolojik zehirler, bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli maddelerdir. Bu maddeler temas halinde veya vücut dokuları tarafından emildiğinde hastalık yapma özelliğine sahiptirler. Diğer kimyasal zehirlerden farklı olarak bu maddeler canlılar tarafından üretilmektedir. Diğer biyolojik silahlardan farklı olarak da cansızdırlar. Dolayısıyla kendilerini çoğaltamazlar. Zehirler bu sebeple hem kimyasal hem de biyolojik silah olarak değerlendirilmektedir. Risin, saksitoksin ve aflatoksin biyolojik saldırılarda kullanma potansiyeline sahip biyolojik zehirlerden sadece birkaçıdır. Biyolojik silahların özellikleri: canlılara zarar veren en tehlikeli silahlardandır. Çok küçük miktarları bile öldürücü olabilir. Genellikle etkileri ani olarak ortaya çıkmaz. Belirtilerin ortaya çıkışı günler, bazen de haftalar alabilir. Beş duyuyla varlıkları anlaşılmaz, ancak özel cihazlarla tespit edilirler. Belirtileri belirli bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkacağı için fark edilmeleri geç olabilir. Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda kolay ve ucuz yöntemlerle üretilebilirler. Hastalık yapma kabiliyetlerini arttırmak, mevcut ilaçlara dirençli hale getirmek ya da çevrede yayılma yeteneklerini arttırmak üzere laboratuvarda değişikliğe uğratılabilirler. Vücuda solunum, sindirim sistemi ve deri yoluyla girerek hastalık yaparlar. Yaşayan organizmalar olduklarından uygun ortamlarda hızla çoğalma ve kalıcı hale gelme özelliğine sahiptirler. Koruyucu önlemlerden etkilenmeyecek şekilde ortama uyum sağlayabilirler. Örneğin şarbona sebep olan bakterilerin kendisi yüksek ısıda kolayca öldüğü halde zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullarına son derece dayanıklı spor denilen yapılar oluşturarak bu zorlu koşullarda 10 yıllarca hayatta kalabilmektedir. Bulaşıcı olanları da mevcuttur. İnsandan insana ya da hayvandan insana bulaşanları çok geniş kitleleri etkileyebilirler. Biyolojik saldırı nasıl anlaşılır? Taşıtlardan, uçaklardan püskürtme yoluyla ya da duman şeklinde bir şeyler atıldığı ya da bir püskürtme cihazının faaliyet gösterdiği görüldüğünde, hava koşullarından bağımsız bir sis veya alçak bir toz bulutu görüldüğünde, etraftaki hayvanlarda doğal olmayan davranışlar, sebebi bilinmeyen hastalık ya da ölüm görüldüğünde, sebepsiz yere bitkiler hasta ve solgun görüldüğünde, sebebi bilinmeyen bir hastalıktan pek çok kişinin hasta olması durumunda biyolojik bir saldırıdan şüphe edilmelidir. Bir patlamanın aksine biyolojik bir saldırı anında kendisini belli etmeyebilir. Biyolojik bir saldırı belli göstergelere sahip olsa da daha çok sağlık otoritelerinin olağan dışı bir hastalığın ortaya çıkmış olduğunu ya da birçok insanın acil tıbbi yardım almak için hastanelere başvurduğunu bildirmesiyle anlaşılır olacaktır. Siz de böyle bir durumu büyük bir olasılıkla radyo ya da televizyon yayınlarından öğrenmiş olacaksınız. Saldırı öncesinde yapılması gerekenler: kendinin ve ailenin gerekli ya da önerilen bütün aşıları yaptırdığından emin ol. Özellikle çocukların ve yaşlıların biyolojik tehlikelere karşı daha duyarlı olduğunu unutma. Aile afet ve acil durum planını yap. Aileniz bir acil durum sırasında bir arada olmayabilir. Bu yüzden acil durumlarda güvenli bir yere nasıl gideceğinizi, birbirinizle nasıl iletişim kuracağınızı, nasıl bir araya geleceğinizi ve farklı durumlarda ne yapacağınızı önceden planlamak çok önemlidir. Hem yaşadığın semt içinde hem de dışında ailen ile nerede buluşacağını belirle. Aile üyelerinin kişisel bilgilerini planına yaz.
Afet ve acil durumlar sonrası aile üyelerine ait bilgilere ihtiyaç duyabilirsin. Afet veya acil durum sonrası aile üyeleriyle aranızdaki iletişimi sağlayacak irtibat kişilerini belirle. Bir afet veya acil durumda uzak mesafe telefon görüşmesi yapmak, şehir içi görüşme yapmaktan daha kolay olabilir. Bu sebeple şehir dışından bir irtibat kişisi belirlemek, aile üyeleriyle aranızdaki iletişimi sağlamak açısından daha iyi bir tercih olabilir. Aile bireylerine kısa mesaj ile mesajlaşmayı öğret. Kısa mesajlar, telefonun kullanılmadığı bazı durumlarda iletişimi sağlayabilmektedir. Plana hasta bakıcıları, bebek bakıcılarını ve evcil hayvanlarını da dahil etmeyi unutma. Afet ve acil durum çantası hazırla. Acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler çantanızda bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeniz için zamanınız olmayacağından çantanızı önceden hazır bulundurmanız faydalı olacaktır. Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler, belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Acil durumlarda günler, hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda hazır bulunması yararınıza olacaktır. Bir afet ve acil durum çantasında olması önerilen malzemeler şunlardır. Bir kişiye 3 gün yetecek kadar su. Bir kişinin içmesi ve temizliği için bir gün yetecek kadar su miktarı ortalama 4 litredir. Bir kişiye 3 gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra pil, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsimine uygun temiz giysi, konserve açacağı da içeren çok amaçlı bir çakı, çöp poşeti, önemli evraklarınız, kişisel temizlik malzemeleriniz, düzenli kullanılan ilaçlarınız. Saldırı anında yapılması gerekenler: radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip ederek hastalığın belirtilerini, tehlike altındaki bölgeleri, ilaç dağıtımı ya da aşılama yapılıp yapılmadığını, hastalanırsan tıbbi yardım almak için nereye başvurman gerektiğini öğren. Hastalığın ne olduğunun, nasıl tedavi edileceğinin ve kimlerin tehlikede olduğunun belirlenmesi zaman alabileceğinden, yetkili makamların ne yapman konusunda sana anında bilgi sağlayamayabileceğini unutma ve soğukkanlılığını koru. Eğer olağan dışı ya da şüpheli bir maddenin farkına varırsan, rüzgarın tersi yönünde oradan hızla uzaklaş. Ağzını ve burnunu birkaç kattan oluşan varsa tişört, mendil ya da havlu gibi pamuklu kumaşlarla, yoksa peçete ya da havlu kağıtla nefes almanı engellemeyecek şekilde kapatarak koru. Açık olan kollarını ve bacaklarını kapat, açık yaralarını ve sıyrıklarını sar. Biyolojik silaha maruz kaldıysan giysilerini ve ayakkabılarını çıkar. Çıkardığın giysileri plastik poşet içerisine koy, ağzını kapatıp sonrasında yetkililere vermek üzere yaşam alanının dışında tut. Bol sabun ve su kullanılarak iyice yıkan ve temiz kıyafetler giy. En yakın sağlık kuruluşuna giderek profesyonel tıbbi yardım al. Saldırı sonrasında yapılması gerekenler: kendin ya da aile üyelerinden biri hastalanırsa temkinli olmakta fayda var. Eğer belirtiler tarif edilenlere uyuyorsa ve ailen risk altında olduğu düşünülen grubun içindeyse derhal tıbbi yardım al. Eğer ilan edilmiş bir biyolojik acil durum ya da gelişen bir salgın varsa hastalığın bulaşabileceği kalabalıklardan uzak dur. Hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat et. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip ederek verilecek talimatlara uy. Panik yapma ve söylentilere inanma. Biyolojik hastalık belirtileri: 37,5 dereceden yüksek vücut sıcaklığı, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal, solgun ya da kızarmış bir yüz, baş ağrısı, öksürük, kulak ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ciltte kaşıntı, kızarıklık, enfeksiyon, kırmızı ya da pembe gözler, iştahsızlık, halsizlik. Bir aile üyesi bu belirtilerden birini veya daha fazlasını gösteriyorsa
Mümkünse onu diğer aile üyelerinden ayrı tut. Biyolojik saldırı sonrasında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları. Eğer biri hastalandıysa hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat et. Ellerini su ve sabunla sürekli olarak yıka. Gıdanı ve çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi nesneleri diğerleriyle paylaşma. Öksürürken ya da hapşırırken ağzını ve burnunu kapa. Hasta kişinin hastalığı yaymaması için bir yüz maskesi takmasını sağla. Diğerlerine hastalıkla ve ne tür önlemlerin alınması gerektiğiyle ilgili bilinçlendirmeye çalış. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.